Evet, hazırsanız Japon bir ailenin evine misafir olup biraz yemek yiyeceğiz. Şimdi bu 10.000 yenle bir gün geçirme challenge yapacağız. Ispanaklı yumurta. Yumurta mükemmel yani belli. Japonların meşhur omuraysı. Somon carpaccio söyledi. Kış aylarında kimchi. 6 dolarlık vejeteryan salata ve 300 gramlık et siparişimiz. Tavuk et. Bu 20 dolar arkadaşlar. 20 dolar. 20 dolar. Çiğ yumurtayı aldı. Çırptı, pilavın üzerine koydu, bir de soyayı koydu. Japonların ekmeği bu arkadaşlar. Itadakimasu diyelim, afiyet olsun. Ishiyaki imo. Ishiyaki imo. Tatlı patates, tatlı patates. Öyle diyor ama. Allah güzel ha. Havamız güzel. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Japonya'nın Karadeniz'inden videolarımız gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde bugün tamamıyla böyle huzur dolu bir gün. Yüzünüzde gülümseme yaratacak bir gün olacak. İnşallah olacak. Bize de olacak, size de olacak. Döndük dolaştık. İşin ucu biraz paraya geliyor da. Parayı bak görüyorum. Parayı öyle bir yere koymuşum ki koyduğum yeri bir daha bulamıyorum. Bugünkü challenge'ımız arkadaşlar 20.000 yen. Şöyle 2 tane çok güzel Japonya'da en sevdiğim kağıt. Bu kağıt çünkü tanesi 10.000 yene geliyor. Şöyle 2 tane challenge'ımız var. Bir tanesini canımın içine veriyorum. Al canımın içi, bu senin. Teşekkür ederim. Çok para olsun. İnşallah. Başarı. Şimdi bu 10.000 yenle bir gün geçirme challenge yapacağız. Olur da yolunuz buralara düşerse veya Japonya'nın kırsalına giderseniz başınıza neler gelir? Ne kadar harcarsınız? Japonya'nın başı sonu aynı. Şu parayı ver de önce hem bir koyayım. Daha sonra ben sana şey yapacağım. Daha sonra şey yapacağım sana. Orayı editte keserim. Ben boşuna canımın içi demiyorum. Yarımın yarısı parçası. Bak tatlı patates gidiyor. Yani hep böyle Şener Şen gibi arabam olsun istemiş şimdi. Ağam biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Yahu ayıptır, milleti rahatsız etme. Ama amca şey yapıyor bak, işte tatlı patates taşta böyle pişirilmiş tatlı patates. Ishiyaki imo. Abi tatlı patatese gel. Tatlı patatese tanesi 500 yen. Tanesi 500 yen. Yiyen pişman, yemeyen daha çok pişman. Evet, Nikko'dayız. Tobunikko istasyonumuz var. Buralara yolunuz düşerse zaten ilk önce Tobunikko'ya geliyorsunuz. Arabayla gelirseniz de burada zaten benzin alırsınız hemen solda. Kameramanımız her zaman olduğu gibi eşim, Japon eşim. Japon eşimle bir gün 10.000 yen geçiriyorum challenge. Yani Japon iş, burada Japon iş. Başlıkta yazıyor. Bu Shinkyo, biraz sonra göreceğimiz kırmızı köprü. Onun yanından böyle götürmüşler. 1910'da açılmış ya, helal olsun. Daha sonra emekli etmişler. 20 kilometre gidiyormuş arkadaşlar. Saatlerimiz güzel. Tam böyle turistik bir saatteyiz. Zaten bugün dedik ki çoğu yerini gezdik Nikko'nun. Burada bir Edomura var, Disneyland gibi. Çocukla aileyseniz bu Edomura'ya gidebilirsiniz. Bir de bizdeki Minyatürk gibi böyle her şeyin böyle ufağını yaptıkları bir yer var. Ortalama bir yarım saat 40 dakika mesafede. Şöyle beni Nikko City'ye çeksene. YouTube'un itekleyici gücü mü bilmiyorum ama bayağı bir yere eşimle gittim. Güzel ve bunu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Japonya'nın her yerinde ayrı bir detay var. Buraya dönüyorsun, tren koymuşlar 1910'dan kalma. Buraya bir bakıyorsun, yüce Japon dağlarını gösteriyor. Turlarla Çinliler geliyor. Avrupalı klasik Alman, Fransız, İspanyollar, Portekizliler. Japonya'nın doğasını en çok seven millet. Bizim önceki sen ne oldu, ağladın? Güneşe gelemiyor, soğuğa gelemiyor, sıcağa gelemiyor. Japonların enteresan bir vücut reaksiyonları var. Japonlar özellikle işte sonbahar, ilkbahar, kış aylarında alerjik reaksiyonları vücutlarında çok fazla oluyor. Bu arkamızdaki yer mühürcü. Japonların önemli evrakları imzalaması diye bir şey yok. Kendi mühürleri var ve bu mühürleri Japonya'da yaşıyorsanız yapmanız lazım. Benim de kendi mührüm var. Soyadını yapması gerek. Yani önemli belgelerde, belediyelerde, bankalarda mührü basmanızı istiyorlar. Kaçakçılığın, düzenbazlığın önüne geçmek için eski bir düzen hala devam ediyor. Bunu da görmüşken söylemek istedim. Bir yerde peynirle alakalı bir şey gördüysem çok güzel bir yerel rehber olacağım size arkadaşlar. 600 yen. Matchalar, çaylar, hojichalar, Japonların günlük hayatta en çok içtiği senchalar. Şunlar mesela. Görüyorsunuz matcha latte 750 yen. Hediyelik eşya yeri. Biz daha ama kahvaltı yapacağız. Apple cheesecake.
Arigatou gozaimasu. Moiko. Cheesecake güzel ama. Japonların cheesecake güzel oluyor arkadaşlar. Yani ben güney bölgesinde yedim. Bu elmaları zaten ayrı bir güzel. Yani Japonya'ya gelirseniz cheesecake yiyin. Cheesecake bence götürün. Bir de şuna bakar mısın? Yani sırf şu görüntü için alırsın. Al evinin bir köşesine koy ama yedikten sonra koy. Şöyle mesela. Bir iş yeriniz var. İş yerinizde hediye vereceksiniz. $4. Matchalar da var burada. Yuzu'yu tavsiye ederim. Yuzu böyle portakal limon karışımı bir şey. Yuzulu bir şey görürseniz Japonya'dan çıkmadır. Bunu alın. Hastalıklara birebir. Meşhur darumalarımız var. Bu darumayı ileride anlatırım. Yeni yıla girmemizle beraber camı kaçırma eşantiyon. Al. Güzel. Eşantiyonu görünce böyle dili açıldı. Güzel, lezzetli. İmparatorun Nasu bölgesinde ikinci bir yeri varmış. O yüzden o bölgeler biraz iyi. Ama genelde böyle meyvemsi şeyler Japonya'da popüler ya. Çok güzel. Japon kolonyası alayım kendime. Bunları da dönüşte yeriz. Burada kaldığımız yere yakın Nikko istasyonunun yanında kalıyoruz. Güzel başlangıç yap. Şöyle dışarıya açılan evler, hala daha alışamadım Japonya'da. 2 adım attık hemen Sakeci'ye geldik bak. Burada hayat biraz erken başlıyor arkadaşlar. İlk erken başlıyor dedim. 11.30'da açılıyormuş. Çoğu dükkan 9-10 gibi açılıyor aslında. Ya buranın sokaklarında yürümek de ayrı güzel ya. Gel böyle kesmeden gidelim. Family Mart. Spielberg çalışıyor, Spielberg. Ne oldu? Ne yapıyorsun yine? Cibli gözlerin neler gördü? Japon bir hanımefendi, kameraman. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle bir Japon-Türk işbirliği yok. Japon bir hanımefendi, kameraman olarak çalıştırıyorum. Bak Japon güvenliği. Bir yerin başında böyle 12 kişi bekliyor. Kabloları şey yapıyorlar. Bak bir kişi bekliyor, bir kişi bakıyor, bir kişi yardım ediyor. Bir kişi de uzaktan bakıyor. Bir kişi de yolu şey yapıyor. Arabaları yönlendiriyor. İmkansız yani. Burada kaza olmasının imkanı yok. Acı biberler bak evinin önüne acı. Türkiye'de BİM'den çok alır yerdim. BİM'de almıştım. BİM'de almıştım. BİM'dekiler güzel oluyordu. Kimono giymişler. Burada ayrıca kimono da kiralıyorsunuz. Öyle bir hizmet de var. Japonya'da olduğunu bir fotoğrafla anlat deseler. Bak açıklayıcı bir fotoğraf. Farklılık. Aile fotoğrafı çektirmişler. Japonların fast food'una bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Tamago kake gohan. Pilavın üstüne çiğ bir yumurta koyuyorlar. Böyle karıştırıp yanında turşu filan atıyor eşim öyle yiyor. Japon hanımefendilerin ilgisini çekti. $5 ama biz kahvaltıya yiyeceğiz. Güzel bir kafeye götüreceğim de. İtfaiye al. Niye şaşırdın bu kadar? Gel bir bakalım seni mi kıracağım? Japonya bir ada ülkesi ve ahşap çok fazla kullanılıyor evlerde. İtfaiye zili, yangın zili. Tüpler böyle miymiş ya? Su arabası. 1600. Edo döneminde. Ziller var. Gözetleme kulesi böyle bir şey var. Edo Müzesi'ne gitmiştim de tam şununla bokları koyuyorlardı, taşıyorlardı. Onun su versiyonu var. Orayı da açmadılar. Senelerdir restorasyonda. Orada bir açılsın. Sumo yerinin yanında Tokyo'da çok güzel bir müze olacak. Dünya miras listesinde bir bölge. Sorabilirsiniz. Burada yaşayan insanlar nerede markete giriyor, nerede işte ilaçlarını alıyor diyebilirsiniz. Buraya ortalama böyle bir 7-8 kilometre. Merkez aslında orası benim gözümde. Nasıl 5000 yen? Bu 5000 yen mi? Çok güzel duruyor. Buranın kargocusu. Çantalarınızı şehirler arası yolculuk yapacaksanız bu Yamato'ya verin. Japonya'nın ilk Japonya olmadan önceki adı Yamato'ydu. Kuroneko olarak da geçiyor. Öyle bir işaret görürseniz sizi böyle kedi gibi eşyalarınızı sağa sola götürüyoruz diyor. Tam bir Japonya görüntüsü var. Mükemmel. Ama burada yaşamak zor ya. Senenin 6 ayı burada hava soğuk. Biraz chill bir video oluyor. Yürüyelim, sohbet edelim. Bugünkü video böyle video arkadaşlar. Alın çayınızı, kahvenizi. Nereden izliyorsanız. Çok güzel bir kış ayında Japonya'da şöyle gezmeye devam ediyoruz. Yollar her yerde küçük ve arabayı yolda bir yere park edemiyorsunuz. Otopark bulmanız gerekiyor. Böyle bir yerde saat 10 ile 6 arası arabayı koymak. 10 ile 6 arası yani 8 saat. 600 yen. Aşağısı da saatlik gösteriyor. Saatlikte $2 geliyor. Arabayla biraz gezmek iyi. Bol bol otoparka para verirsiniz. Aklınızda olsun. Hep zaten arabalar küçük. İnsanlar araba kiralayıp gelmişler. Bak evin önüne rakun koymuşlar. Bolluğu, bereketi, çalışkanlığı yükseldiği temsil ediyor. Burada güzel. Civciv seçini Japonya'daki videolardan veya geldiğinizde çok duyacaksınız. Görme engelliler için, yollarını rahat bulmaları için. Biz ilk videolarda şu Tokugawa Leosu'nun yerine çıkmıştık. Tam burada yukarıda. Yani Japonların uzun süre yaşamasının sebeplerinden sinirlenmiyorlar. Düştüler mi gülüyorlar. Başa kötü bir şey geldiler mi shoganai olsun. Ne oldu?
Şu anlatıyorum, size anlatıyorum canım. Japonya'yı anlat. Böyleler. Kafe, Nikkoras kafe. Her yerde ayrı bir kafe var. Çok kafe seviyorlar. Bak Koreliler de böyleydi. İnanılmaz bir kafe sevdası var buralarda. Normalde buraya bir tane süpermarket koyarsın değil mi? Böyle büyük bir market koyarsın. Civarlarda yaşayanlar gelsin mesela alışverişini yapsın ama yok. Gelene kadar her yer hediyelik eşya, kafe. Polis aracına bakıyor. Oyuncak gibi. Güzel, habere güzel. Yani böyle şeyler dikkatini çekiyor. Bir Japon'un neye ilgisi var, neye dikkati çekiliyor? Shine Muscat var, çilek var, portakal var. Ama peki böyle bir yerde niye abdest yeri olur? Eskinin belediye binası diyebiliriz. Anı yeri olarak değişmiş. Sabah abdesti alayım. Yaşa. Abi gittiğim her şeyde Japon abdesti almaya çalışıyorum. Budistse önce sol el sonra sağ el. Ağzı böyle bir su koyup çalkalıyorsunuz. Ha, bu içmelik mi? Olsun yani temizlik temizliktir yani abdest olsun ne olacak? Önemli olan niyet zaten. Bak Ghibli gözlerin yine güzel şeyler gördü. Model olacaktım ama Louis Vuitton'lardan, Gucci'lerden gelselerdi şöyle dururlardı. Şöyle. Dedem 2. Micho buralardan geçtiğinde önemli bir not eklemiş. Gör ama Nikko'yu farklı gör demiş. Ne yapayım? Tamam ya. Tamam daha ne yapayım? Adamların ofis yerine bakın ya. Ne kadar özenli bakmışlar, günümüze getirmişler. Şu renkler mükemmel ya. Bakar mısın? Ser altına bir şeyi otur. Otur. Organik bir güneş var. Yani yaradan da burayı güzelleştirmek için çalışıyor desem herhalde kötü bir laf olmaz. Ağacı öyle bir budamışlar ki bak ağaç ortadan güneşi alıyor. İnanılmaz böyle bir film gibi bir sahne çıkıyor. Mükemmel. Yeter de. Bu güzel. Akşam oldu kahvaltı etmedik. Neyi çekeceğim? Taşlara mı oturayım? Cırcır olurum. Ne yapayım? Buradan mı çıkayım? Bu yol nereye gidiyor böyle bak enteresan bir yere çıktı burası. Rastgele bir yere girdiğinizde Japonya'da enteresan şeylerle karşılaşabiliyorsun. Bak aşağıdan böyle bir yer gözükmüyor. Tapınak var. Ay be açlara bak be. Helal olsun ha. Ödüllü film yönetmeni gibi çalışıyorsun ha. Helal olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burası tapınak. Budist tapınağı Kannoji. Ama bak dağlara gidiyor bu. Mezar yeri var. Tapınağın görevlisinin BMW'si mi varmış anlamadım. Şuradan tepeye giden bir yol var. Ama mezarlık. Şu mezarlıkları temizlerken kullandıkları kapkacaklar. Buradan dolduruyorlar, temizliyorlar. Tam Woodjob filmi ya. Şu Woodjob filmini izleyin arkadaşlar. Japonya'dan benim sevdiğim en güzel filmlerden böyle doğanın içerisinde geçiyor. Ha, nasıl bu kadar canlı olabilir? Akça ağaçları nasıl bu kadar canlı olabilir? Çok canlı. Bambular, bu bambularla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Bunların içleri boş. Genelde bu Zen tapınaklarının yanlarına konur. Nerede güzel sevdiğim bir söz var. İnsanın da kafası boştur ama doldurmak önemlidir. Buna benzer bir şeydir. İnsanın da içi boştur, doldurmak gerekir. Bunu inşaatlarda çok Çinliler kullanıyor. Bir bambu ortalama 100 sene ayakta kalabilirmiş. 20-30 senede bir kuruyor. Ve uçlarından böyle filiz çıkıp yeni bambular devam ediyor. Günde 80 santime kadar uzadıkları oluyormuş. Böyle bir de ilginç bilgisi var. Yanımız mezar da çok rahatsız etmeyelim insanları. Mezarlığa gelirken de takım elbise giyiyorlar. Düğüne gittiklerinde de takım elbise giyiyorlar. İşe gittiklerinde de takım elbise giyiyor. Buranın yerel insanları genelde bu bölgelere defnediliyor. Ve bu Shinto dininde, Japonların yerel dininde söylediğim bir şey. Ağaçları kökünden koparmama. Burası bayağı ilginç bir yer. Boylu boyunca mezarlık var. Şuradan yol gidiyor. Bazı ağaçları burada kesiyorlarmış. Güneş ışığı yere güzel vursun, ağaçlar burada büyüsün diye bazı ağaçları böyle yan yana olanları kesiyorlarmış. Bir yeri kesiyorlarsa hemen dikiyorlar. Sürekli bir dönüşümde 20 sene, 30 sene sonra bir daha kesiyorlar, bir daha koyuyorlar. İnanılmaz bir kağıt akışı var Japonya'da ve düzen biraz böyle sağlanıyor o ada ülkesinde.
Buralarda yaşayan insanlar nasıl huzurlu yaşayacaklarını çözmüşler ya. Benim Japonya'da gördüğüm başından sonuna en güzel çıkarımım bu. Hayatlarını nasıl güzelleştireceklerini doğayla birlikte çok iyi öğrenmişler. Tamam, bu ağaç güzel, yaprak görüntü güzel ama bununla kalmıyor. Buna bir anlam yüklüyorlar, hayatlarını entegre ediyorlar. Mezarlığa getirmişler, koymuşlar. Sadece dikmekle kalmayıp bunun üzerinden hayatlarını inşa etmeleri de çok güzel. Farklı bakış açıları Japonya gezisi size kazandırabilir. Biz Hokkaido'yu taşındığımızda bambulu bir yer yapalım. Klasik Budist yerlerinde gördüğümüz çanlardan çanı çalmayın demişler. Mesela senenin başında bunu 108 kere çalarlar. İnsanın dünya evi arzuları 108 tanedir. Budizm'de o 108 tane dünya evi arzuyu uyandırıp arındırmaya çalıştırırlar kendilerini. Hep böyle bir arınma. Böyle devam ediyor. This temple, Buddhist temple named Kannoji tapınağıymış. Budalar burayı 820 senesinde bulmuş. Kapı tam böyle ilginç bir yere açıldı bak. Şimdi Tokugawa tepeye beni gömün demiş zaten. Nikko dağlarından ben Japonya'yı koruyacağım demiş. Rahip heykelleri var burada, keşiş her yerde. Bayağı enteresanmış burası. Böyle kimsenin gelmediği bir yer gibi gözüküyor ama irili ufaklı bayağı bir şey çıktı ya. Diyorum abi, Japonya'da böyle aralara anlamsız yere bile girseniz enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bayağı bu bölge için önemli bir tapınak. Öğrenciler burada alışveriş yapıyor. İnanılmaz bir düzen ya. Yani Japonya'da öğrencisin, tapınağa gidiyorsun, gezi yapıyorsun, şelaleye gidiyorsun. Videolarımızda bu bölgelerde hep gördüm. Her yerdeler, her. Çocukları sürekli bir yerden bir yere götürüyorlar. Sadece ders öğretmiyorlar yani. Bayağı hayatın içerisine de sokuyorlar. Kulüpler çok fazla, aktiviteler çok fazla. Biz kapanıyorduk okulda, sabahtan akşama kadar okulun içerisinde. Bizim bir spor salonumuz vardı. 4 senede toplasam 10 kere falan gidip basketbol oynamışız. Hep içimde yaradır. O yüzden denk gelince söylüyorum. Zor bir şey değil, yapılabilir. Meşhur Shinkyo Köprüsü'ne geldik. Miti, Hachiko gidiyor. Ya burada köpek olmak da ayrı güzel. İnsanın köpek olası geliyor burada. Serinin ilk videosuna bakabilirsiniz. Pardon, biz nereden geçeceğiz ablam? Yolu kapatmış Güneydoğu Asyalılar. Saat 12 oldu. Keşiş abi buradan buraya geçmeye çalışırken 2 tane yılan, mistik bir hikaye. İlk bölümde detaylı anlatıyorum. 2 tane yılan böyle köprü oluyor. Köprü olmuş yılandan geçerek dağa doğru gidip arınmaya başlıyor. Meşhur Nantai Dağı'na tırmanmaya başlıyor. Bayağı da bir uzun bir yolu oluyor. Kamerada ne kadar güzel çıkıyor bu böyle ya. Çekmek için çekilen videolardan değil arkadaşlar. Japonya her şeyin böyle abartılı gibi gösterildiği ama abartılı olmayan bir yer. Öve öve bitiremiyorum. Makinelerde kış ayında sıcak çorba bile var. Mısır çorbası var, kahve var, sütlü kahve, normal kahve, yeşil çay bile sıcak. Şu kırmızılı olan yerler sıcacık. Karakol böyle. Koban yazan bir yer. Polis karakolu. Burada çalışan bir polisin en büyük olayı ne acaba? Polis karakollarının yanlarında, istasyonların yanlarında senelerdir aranan bayağı kırmızı listede olan suçlular var. İşte tecavüzcüler, evleri yakanlar, insan öldürenler hepsi bu karakolların yanlarında afişle asılmış. Elinde bir kuş, yanında bir çocuk. Burada kurbağa var. Bu nasıl bir memleket ya? Her adımımızda ayrı bir şey çıkıyor. Evlerin yapısı da böyle biraz Avrupa'yı. Otobüs zaman dilimine bakın. Her saatte bir tane neredeyse. Kahvaltı için şöyle biraz ne diyor belirsiz bir yere geldik. Şu ev arkadaşlar. Kapısında böyle kumaşımsı bir şey varsa, dalgalanıyorsa bilin ki açık. Bir girelim. Nikko Coffee. Mekan güzelmiş ya. $10.000 yen limitimiz buradan itibaren başlıyor. İçeceklerle birlikte $20 kahvaltımız geldi. Bak galeta. Ispanaklı yumurta. Güzel, fena değil. Güzel bir kahvaltıyla başladık. Ufak bir atıştırmalıkla yaptık. Yolumuza devam edelim. Islak mendile bak. Al evinin bir köşesine koy. Yaşa.
10.000 yenle başladığımız kişi başı Japonya'nın kasaba turunda 3.000 yen. Yani 3.000 yen gitti. 1500 diyelim. Önce iyi başladı. 10 dolar desek. Buranın standartlarına göre iyi. Fena değil. İyi gidiyoruz. Japon bir aileye götüreceğim. Evlerini restoran yapmışlar. Orada güzel bir yemek yiyeceğiz. Edo döneminden kalma depo olarak kullanılan bir yermiş. Japonya'nın her yeri böyle. Bu işte bu şaşırdığım nokta bu. Nasıl bu kadar düzenli, tertipli olabiliyorlar ülkece? Nandatte? Güneş Park. Güneş cenayı, gülhane yok. そう、牛ハネパーク。こんな感じだったよね。牛ハネパークみたい。 Nikko Tamozowa Empire Villa Memory Park. İmparatorun oğlunun dinlenme yerlerinden bir taneyim. Biraz kıymetli bir yer Japonların gözünde. Bir Sakura hanımefendi tabi kurallarını, eldivenlerini unutmuş. Göster canımın içi. Ana, içim ne kadar yumuşak. 1800'lerdesin. İmparatorun oğlusun. Yazın buraya gelmişsin. Görüyorsun. İşte bu inanılmaz ya. Mükemmel. Mükemmel abi. Sanat eseri. Bu video da böyle güzel bir sanat eseri tadında rahatlatıcı bir video oluyor. 600 yen. Burası da parayla. 1600 ile 1900. Yıllar arasındaki mimariyi tek bir yerde buluşturan önemli bir şeymiş. Tokyo Akasaka'dan sökülüp Nikko'ya takılmış. İmparatorun sarayındaki bazı bölümler bu Nikko'ya, şimdi gireceğimiz yere taşınmış. 106 tane ayrı ayrı oda var. Orijinal ahşap yapı olarak günümüze kadar getirmişler. Taisho prensinin nörolojik rahatsızlıkları varmış. Bu villa halktan uzak, sağlığının gizlenmesi için rezidans olarak kullanılıyormuş. Ay. Please use inside villa. Don't touch and don't talk. はい Photograph is free. あ You フォ can トグラ take フィー。 picture. はい、ありがとうございます。Ay ne güzel sistem ya. Prensin evine geliyorsun. Çantanı dolaba koyuyorsun. Wow, bu ne böyle ya? Nerede dinleneceğini biliyormuş prens. Prensin hakkını vermek lazım. Bak buraya baksana. Ubaşiler dut ağacının kabuğundan yapıyor. Güneş ışığını içeriye iyi geçirmesi için. Böyle dağların başında bak tepeden aslında burada bir drone mu uçursa? Buradaki bazı bölümler Japonya'nın savaş sonrası modernleşmesinde önemli belgelerin görüşüldüğü bir yermiş ayrıca. Yani bir şeyi Japon yapıyorsa gerçekten de böyle güvenip o işe girebiliyorsun. Ey Sakura, hava güneşli, yüzün buruşuk, ayaklarım üşüyor. Bakıyorlar ne uyandırdıysa onu direkt yazıyorlar. 3 satır yani 17 hece aslında. Ghost of Tsushima'da çok yazmıştım. Hava soğuk. Ayaklarım üşüyor. Keşke yünlü çorap giyseydim. Bilardo mu oynuyormuş Japon prens? Enteresan. Meiji döneminin en başından beri bilardo oynuyorlarmış. İlk yıllarından beri imparator ailesi burada misafir edilen yabancı diplomatlarla bilardo oynayarak sosyalleşiyormuş. Bugünkü 8 top, 9 top değil. O dönem Japonya, İngiltere'den gelen 4 top, four ball dedikleri bir eski bir bilardo çeşidi varmış. Elektriği buradan değiştiriyorlarmış. Enteresan. Ama biraz şaşırdım ya. Böyle bir yer beklemiyordum ben, bu kadar büyük bir yer. 300 metreden fazlaymış koridorların uzunluğu. The most important. Önemli misafirlerini burada ağırlarken oturduğu koltuk. Burada el yüz yıkama, tuvalet. Burada da büyük tuvaletlerini yaptıkları bir yer. Bu açık mıymış her yer ya? Dışarıdan da görüntü böyle. Çalışma alanı olarak geçiyor. Bayılıyorum şu Japonların bu evlerin içerisindeki sadeliğe bayılıyorum ve kimler geçmiş. Şuradan baktığında mesela Sakura'yı görüyor. Hollywood filmlerinde, Japon filmlerinde şöyle yuvarlak bir alan. Pencere stilini görüyorsunuz değil mi? Baksana prensin, imparatorların geçtiği yerden şu anda biz geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kapıya bak ya. Adamlar düz kapı bile yapmamış ya. İşlemelere baksana. Sakura şu kapı oyuklarına bakar mısınız? Kasımpatı. İmparatorun simgesini koymuşlar. Burası da evet yatıp kalktıkları yer. Tabii bu tür evlerde tatami olmazsa olmaz. Burası da çalışma alanıymış gerçekten. Başarısız olma imkanınız yok ya. Akça ağaçlarına bakıyor. Böyle yeşil doğanın içerisinde. Koyiler. Dışarıda yürüyüş yapacağın alan. Görüntüler çok canlı. Mükemmel.
güzel bir video oluyor ya. Ben bunu dönüp dönüp çok izlerim. Her yerinde ayrı bir detay var. Eski dönemde imparatorun çalışma yerleri mi? Çalışma ofisi gibi bir şey. Burası bekleme salonuymuş. İnanılmaz büyük bir koridor. 300 metrelik bir koridor. Gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor. Ben bu kadar burada vakit geçireceğimi düşünmezdim ama yarım saattir buralardayız. Gelince buraya uğrayın. Japonlardan çıkma mı bilmiyorum ama sevdiğim bir laf var. Az çoktur. Ya bunu hayatımıza entegre edersek tabii içinde bulunduğumuz bölgeyle de alakalı uzun yaşayabiliriz. Çok doğru konuşuyoruz. Bu imparatorun eşi. İmparator eşi. İmparator eşi. Aynı eş galiba. Eski döneme bir gelip şurada bir hafta falan geçirmek isterdim acaba. Ne konuşuyorlar? Kesin savaş dönemine denk gelirdim ben. Birinci günden giderdim vallahi. Abi siz nesiniz? Siz nerede yaşıyorsunuz böyle ya? İmparatorun takvimini bulduk. Baba imparator, oğlu hala yaşıyor. Baba imparator. Bu da diğer aile. Şu anda tahta yukarıdaki var. Fakat oğlu olmadığı için kız çocuğun başa geçmesi konuşuluyor. Hayırlısı olsun bakalım ne olacak. Çantamızı koymuştuk ya 100 yen için. Parayı geri veriyor. Şimdi niye alıyor, niye veriyor? Bu da güzel bir soru Japonları anlamak için. Arigatou gozaimashita. Burayı da böyle bitirdik. Güzeldi. Otobüse biniyoruz. Dağların başında evini restoran, kafe olarak işleten güzel bir ailenin yanına gidip yemek yiyeceğiz. Güzel video oluyor, güzel. Çekmek için çekilen videolar değil bunlar arkadaşlar. Hem eğleniyorum editlerken, sonradan izliyorum. İnsanın hayatı, zamanı kıymetli. Boş boş gezmiyoruz. Gezerken öğreniyoruz ve eğleniyoruz. Evet, şimdi otobüs durağına geldik. Size bir Haikyuu yazayım. Para bitti. Keşke olmasaydı ama güzeldi. Beni bu kadar Haikyuu yaparken gördüm. Bir de sen bir Haikyuu yap bakayım. May anata dozo. 寒いです。早く来て。 Türk Haikyuu'su yapayım sana. Al bu takatukaları takatokacıya götür. Takatukalatmadan takatokota namagome namagumi namatamago. 生ゴミじゃない。生麦、生ゴミ。 Namamugi namagome namatamago. Namamugi. 生米。 Ya çok tomatte ya. Namamugi namagome namatamago. 生麦、生ゴミ、生卵。 O kadar da yani nasıl söyleyeyim onu? 生麦、生ゴミ、生卵。はい、どうぞ。 Namagumi namagome 生麦、生ゴミ。 Namamugi nagagome 生 nagatomo. 生麦、 Ya 生 tamam ゴミ。 söylüyorum işte bir saniye. Namamugi namagome namatamago. はい、早く言って。 Niye hızlı söyleyeyim? Böyle iyi söyleniyor. 早く言って。生 Namamugi namagome namatamago. はい、すごい。すごい。 Al bu takatukaları takatukacıya götür. あうべ、たかとくびたら、たかとこと。た。 Yaşa. Yaşa. Arigatou gozaimashita. Yolda önümüze bir anda maymunlar çıktı. Allah Allah bu kadar ama insanların evinin bahçesinde gezmesi de çok enteresan. Bana doğru geliyor. Düz bir yol ya. Bayiyenin şeyini koymuşlar. Logar kapağını. Ya neden yani? Düz yol. Japon bir aileye misafir olacağız şimdi arkadaşlar. Sağımda gördüğünüz şu arkamızda bir okul vardı. İlkokul, ortaokul olması lazım. Güneş panelleri bayağı bir fazla burada. Evet, hazırsanız Japon bir ailenin evine misafir olup biraz yemek yiyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki buraları nereden buluyorsun? Ufak bir araştırmayla Google iyi çalışıyor. Google'da bulabilirsiniz. Sokakta hiç insan gezmiyor ya. Hani biri çıkar bir yere gider. Eşini niye göstermiyorsun diyorlar. Canımın içinin gölgesi bile yeter. Yer burası. Adamlar waiting list bile koymuşlar ya. Nasıl bir kapı bu abi böyle? Gel bakayım. Konnichiwa. Omuraş söyledik. Bunu koyacağız tam camın içi. Sana bir şömine. Bir omuraş söyledik. Demi-glace sosla. Domuzsuz 1700 yani 8500 yenimiz kaldı kişi başı. Burada da bir 1000 yen gidecek kişi başı. 7500 yen kaldı. Galiba parayı bitiremeyeceğiz. Ama bayağı da hızlılar ya. Kendi evleri o yüzden. Çok güzel sistem ya. Çok insan var yanımızda. Tam gösteremiyorum. Yumurta içerisine pilav koydu. Yumurta mükemmel yani belli. Gezen tavuk bu arkadaşlar. Japonların meşhur omuraysı. Kore'de de bundan çok vardı. Kore'de de çok yiyorlar. Şöyle bir şey işte. Pilavın içinde demi-glace sos ama yumurta güzel yani. Patates, limon.
kahveli krema. Çok şükür. Karnımız doydu. Bir köyde de yemek yemedik demeyiz. Güzeldi. 2000 yen. 1000 yen daha düştük. Bir de öncesi otobüs 8500, 8300, 7300. 10.000 yenle yola çıktığımız günün başlangıcında 7300 kişi başı bütçemiz kaldı. Para o kadar da çok gitmiyormuş ya. Böyle ikiye bölünce biraz parayı yüksek tutunca çok gitmiyormuş. Enteresan bir huzur geldi bana ya burada. Japonya'nın köylerinde hep böyle huzurlu hissediyorum ama ormanların içerisine insanların geçmediği bir yere götüreceğim. Cemkun rehberliğinde geziyoruz. Enteresan heykeller göreceğiz biraz sonra. Kartal. Tepemizde 3 tane büyük kartal var. Yürüye yürüye. Nikko'da ayak basmadığımız yer kalmadı. Her an karşımıza tehlikeli bir maymun çıkabilir. Nereye çıkıyor burası? Bu ne oğlum o? Maymun. Ne kadar büyükler böyle. İşte Nagoya, Nagano, Gifu, Kamikochi. Buralar güzel ya. Buralar güzel. Bu bal peteği mi acaba? Evet. Jizo heykelleri var burada arkadaşlar. Burayı koruduklarına düşünülen bu Jizo heykelleri var. Buraya akşam karanlıkta geldiğini düşünsenize. Tam aslında kamp yeri burası. Bu Jizo heykellerini açıklayayım arkadaşlar. Japonya'da bazı heykellere böyle kıyafet, önlük giydirilmiş. Bunların hepsi Jizo Bosatsu. Daha çok çocuklar, eski dönemde kıtlıklar, savaşlar çok fazla olduğu için ölen çocuklar da çok fazlaymış. Ve çocukların bir yerden bir yere tek başlarına küçüklerin gidemeyeceklerini düşünüyorlarmış öldükten sonra. Bu heykeller, bu kutsal kabul gördükleri heykeller onlara diğer tarafta yardım ediyorlarmış. İşte kaybolanlara böyle dağlarda yardım ediyorlarmış. Ruhlara yardım ediyorlarmış. Ölülere dediklerine göre yardım ediyorlarmış. Kırmızı renkli böyle bir şey, bir kumaş tarzı bir şey giydirilmiş. Kırmızı rengi Japonya'da kötülüğü dışarıda tutar. Kötülüğü içeriye almaz. Kötülükten korur. Bizdeki nazarın Japon versiyonu diyebilirim. Böyle bir köyde de bu kadar şeye denk gelmemiz enteresan diyebiliriz ama buralar hep dağlık bölge. Keşişlerin geçtiği, rahiplerin arınmak için geldikleri bölgelerden. Biraz böyle bir mistik bir hava veriyor. Şu anda gördüğünüz bu drone görüntüleri sadece Cemkun kanalında. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi güzel drone görüntüleriyle baş başa bırakıp güzel eşimi de getirmiş oldum buraya. Güzeldi, güzelce gezdik. Kahveye benziyor. Güzel bir anı bıraktık kendimize ve sizlere. Kazandığımız paraları hep böyle deneyime harcıyoruz arkadaşlar. Böyle bir gölet olmasının sebebi antik çağlardan gelme bir göletmiş arkadaşlar. Abi işlerini biliyormuş eskiler ya. Şu akça ağacı enteresan bir etkiye sahip. Ayı mı geçmiş buradan? Biz sola doğru gideceğiz. Yani ayı zili kullanın, ayı spreyi falan yanınızda taşıyın diyor. Denk gelmeyiz. Bugün bütün hayvanları gördüm. İnşallah denk gelmeyiz. Bir de böyle bir his var sanki bir şeye denk geleceğiz diye. Direkleri asılan, kaybolan bir Fransız kadının fotoğrafı var da 7 sene önce buralarda kaybolmuş. En son görüldüğü yer burasıymış. Ve hala arıyorlarmış. Eşim kızdı. Gösterme dedi.
Ya bu tarz soğuk yerlere çocukla gelmemek lazım zaten. Eşle geleceksin ya da tek başına geleceksin. Böyle bir hayvana denk geleceğiz diyor da inşallah gelmeyiz. Ayı buraya... Ulan ayı sandım. Yemin ediyorum ayı sandım. Ha, benim 6. isim Kuvvet. Ayı bekledik. Turist çıkıyordu. Ha, geyikler. Geyikler. Bak. Eşime dedim ayı görürsen ne yaparsın diye. Bunun eğitimi bize çok verildi dedi. Bir göster dedim ne yaparsın. Şöyle hiç göz göze gelme böyle dur dedi. O gider dedi. Ya gitmezse? Ha, bu bölgelerde bu irili ufaklı cizolar, şu dilek taşları 3 tane koyuyorsunuz üst üste. Dileğiniz bu taşlar ayakta kalırsa gerçekleşiyor. Şöyle 3 tane ben küçük abi. Şunun başına bir iş gelmez. Ama biri sanat eseri çalışmış ya. O çok enteresan ya. Bak bunun kafası gitmiş. Yalnız bunun içerisinde demir var. Ne zaman yapmışlar bilgi yok ki ama. Baksana bir şef gibi şef edası var ama yani bir karakter, dini bir karakter. Bayağı da bir insan var. Bayağı da kalabalık ya. Herkes bunun için geliyor. İnsanlar geliyor, turizm çıkıyor. Japonya'nın başından sonuna en güzel yaptıkları şey ve hayran olmamak elde değil. Döviz bırakıyor. Geyiklere denk geliyor. Güzel bakmışlar. Bak şu yolları böyle güzel yapmaları bile ayrı bir detay, huzur. Tam burada eskiden ritüeller yapılıyormuş. Büyük bir ateş yakılıp insanlar dileklerini atıyorlarmış. Tam da bu manzaraya. Bir tanesinin kafası düşmüş. Döndük dolaştık Shinkyo köprümüze geldik. Arkadaşlar 10.000 yen ayırmıştım. Ne kadar harcadık? Kişi başı 30 dolar falan harcamadık ya. Talma bir 7.000 yen kaldı. Yani bir unagi yeseniz bizim geçenki videolarda bakın unagi yeseniz böyle 5.000 yen 6.000 yen kişi başı kaliteli bir unagi. O parayı bitirirsiniz. Geziyorsunuz, görüyorsunuz, yürüyorsunuz. Bu kadar para gidiyor. Anlatmaya çalıştığım bugünkü videoda buydu. 10.000 yen ile geçirme challenge'ımızda son olarak bir akşam yemeği bir de bir iki parça hediyelik bir şey alacağız. Bu. Bunlar 1.000 dolar. 1000 dolar. Saat 5'e kadar dışarıda gezebildiğiniz kadar gezin. 5'ten sonra bir soğuk başlıyor. Her yer kapanıyor. Güzel bir steakçiye geldik. Güzel dediğime bakmayın bir burası açıktı. Fiyat göstereyim. Yani fiyatlar standart. Ortalama etler 200 gram 15 dolardan başlıyor. Tochiki Wagyu Shillon 200 gram 7.000. Somon carpaccio söyledik. Bir de yanında benim olmazsa olmazım kış aylarında kimchi. Biraz kokacağız ama bu 2 dolar. Carpaccio'da 8 dolar. 6 dolarlık vejeteryan salata ve 300 gramlık et siparişimiz. Tavuk, et. Vay pilav da geldi. Bu 20 dolar arkadaşlar. 20 dolar. 20 dolar. Çiğ yumurtayı aldı. Çırptı, pilavın üzerine koydu. Bir de soyayı koydu. Japonların ekmeği bu arkadaşlar. Biz nasıl ekmek yiyoruz? Japonlar da böyle yapıyor. Itadakimasu diyelim, afiyet olsun. Nokta atışı yaptık. Size ciddi söyleyebilirim. Et de güzel, tavuk da güzel, hamburger de güzel. Bence 20 dolar için güzel. Büyük ihtimal doyacağız. Kimçilerimizle, salatalarımızla biz şunları bir yiyelim yavaş yavaş böyle sohbet, muhabbet. Günün kritiğini yapa yapa günümüzü bitireceğiz. Güzeldi ya, bugün güzeldi. İyi gezdiririm. Çok reklam yapmıyorum rehberlikle ilgili. Biraz CV yeri gibi kullanmaya başladım son bir senedir YouTube'u. Her günüm dolu geçiyor diyebilirim. Boş zamanlarımda da eşimi gezdiriyorum. Diğer boş zamanlarımda zaten video editliyorum. Başka bir boş zamanım yok. Herkes gezsin, 재미있어. Yemeğimizi yedik. Çok şükür karnımızı doyurduk bugün de. 9.000 yen hesap tuttu. Kişi başı 4.500. Japon eşimle Japonya'nın köylerini, kasabalarını geziyoruz serimizde. Cebimize 3.000 yen kaldı. 7.000 yene. Böyle bir gün. Günü bitirdik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum önemli. Videoyu beğenin. Hype çıkmış. Hype'ı bilmiyorum nasıl oluyor da hype'lama imkanınız varsa hype diyebilirsiniz. Abone olun lütfen. Abone olun lütfen. Bugün de bitti. Çok şükür.